Kendinizi izlediğiniz bir filmden veya okuduğunuz bir romandan bir türlü alamadığınız oldu mu hiç? Böyle sürekli ne olacak şimdi sorusunun cevabını beklercesine sayfaları çevirdiğiniz veya ekrana yapıştığınız bir durum? Gelin sizi tanrılaştıran durumun ne olduğunu göstereyim. Eminim birçoğunuz ironinin ne olduğunu biliyordur. Ama yine de kısa bir açıklama yapmak gerekirse, ironi etkiyi arttırmak için bir şeyin tersini söyleyerek alay etme veya o şeye vurgu yapmaktır. Ve dünyada da bunun bir sürü örneği vardır. Mesela şu fotoğrafa bir bakalım. Bu fotoğraftaki durum hem eleştiriliyor hem de aynı zamanda insana komik geliyor. İroninin türlerinden biri de dramatik ironidir. Peki dramatik ironi nedir? Bakın burası çok önemli. Dramatik ironi, izleyicinin veya okuyucunun bildiğini karakterin bilmemesi durumudur. Ve bunun en klişe sahnelerinden bir tanesi de karakterin arkasında duran katil sahnesidir. İzleyici karakterin arkasında bir katil olduğunu bilir ama az sonra başına çok kötü şeyler gelecek olan karakter bilmez. Peki bu tür sahneler bizde nasıl bir duygu bırakır? Karakterin bilmediği bir şeyi bilen izleyici veya okuyucu, tabiri caizse her şeyi bilen tanrı pozisyonundadır. Ve bu duygu aslında izleyicide veya okuyucuda bir otorite hazzı yaratır. Başka bir deyişle izlenen karakter veya okunan karakter acizdir ama izleyicinin veya okuyucunun kendisi değildir. Karakterin kaderinin nerelere gidebileceğini bilmek insana haz verir. Kapının ardında katil olduğunu bilirsin ama karakter bilmez ya. İşte o ne olacak duygusu seni mıh gibi ekran karşısında tutar. İlla ki korku filmlerinde de olmaz bu sahne. Mesela kamera şakaları sırf bu dramatik ironi yapısı üzerine kurulmuştur. Ve bu sebepten dolayı da izleyiciler tarafından bayağı bir beğeni alır. Peki bu tür sahneler bizde nasıl bir duygu bırakır? Karakterin bildiği bir şeyi bilen izleyici veya okuyucu tabiri caizse... Peki dramatik ironi tiyatro eserlerinde yok mu? Olmaz mı? Shakespeare bile bu dramatik ironiye çok cana başvurur. Mesela Romeo ve Juliet adlı oyunda Romeo ilacın etkisiyle uyuyan Juliet'in öldüğünü düşünür ve onun için kendisini öldürür. Ama seyirci aslında Juliet'in ölmediğini bilir. İşte bu dramatik ironi sayesinde de insanlar aşkın bir duygu durumu yaşarlar. Şu ana kadar verdiğim örnekler fark ettiyseniz durumsal örneklerdi. Peki yapısal olarak bir örnek veremez miyiz? Mesela Superman filmini bir düşünün. İzleyiciler Clark Kent'in Superman olduğunu bilir ama diğer karakterler bilmez. Böylece film izleyiciler farkında olmadan onlara bir üstünlük verir ve otoriteyi elinde tutan sizler de ekran başından ayrılamazsınız. Bu dramatik ironi Türk filmlerinde de gani gani vardır. Mesela Neşeli Günleri bir düşünün. Anne ve babası ayrılmış kardeşler anne ve babalarından gizli gizli görüşürler. Bunu biz izleyiciler biliriz ama anne ve baba bilmez. Ne olacak diye ekran başına yapışır izlersin filmi. Birbirinden tamamen farklıymış gibi gözüken eserlerin aslında ortak paydada buluştuğu bir durum var. Ve bu durum siz isteseniz de istemeseniz de size tanrısal gücü veren dramatik ironiden başka bir şey değil. Peki şimdi size soruyorum. Yaşadığımız bu gerçek hayat dramatik ironi içerisinde kurgulanmış bir eser ise bu durumda siz izleyen misiniz yoksa izlenen mi?